Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Daha önce hiç bu kadar kolay mantı kapama görmediniz. Hem lezzetli hem de gerçekten muhteşem bir tarif. Hiç bekletmeden hemen tarifimize başlayalım. 1,5 su bardağı su, 2 adet tam yumurta, 2 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı un, unu azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Hamuru tezgah üzerine alarak pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hazırladığım hamuru dinlenmeye bırakıyorum. İç harcı için 250 gram kıyma, 1 adet ince doğranmış kuru soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı pul biber, kuru nane ve karabiber ekliyorum. Tüm malzemeyi elimle homojen olana kadar karıştırıyorum. Dinlendirdiğim hamuru 2 eşit olacak şekilde kesiyorum. Büyük bir beze haline getirerek tekrardan yoğuruyorum. Oklava yardımıyla orta incelikte olana kadar bezelerimizi açalım. Evet, açtığımız bezeyi oklavayı sardıktan sonra videodaki gibi katlayalım. Evet, hazırladığım hamuru kareler halinde kesiyorum. Kestiğimiz hamurları açalım ve üst üste alalım. Tüm hamuru üst üste aldıktan sonra tam kare olacak şekilde keselim. İkinci bezeyi de açtıktan sonra aynı işlemi yapmaya devam edelim.
Kestiğimiz hamurları tek tek açalım. Kenar kısmına iç harcını koyalım. Dikdörtgen bir şekilde kapatarak kenarları sıkıca kapatalım ve videodaki gibi şekil verelim. İç harcı koyuyoruz, katlıyoruz ve videodaki gibi fiyonk şekli veriyoruz. Ve tüm hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, hızlı bir şekilde mantılarımızı kapatalım. Son mantılarımı da kapatıyorum. Mantılarımız hazır. Fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine alıyorum. Evet, ister haşlama isterseniz buharda pişirebilirsiniz. Kaynayan sıcak suya 2 tatlı kaşığı tuz atalım. Ve mantılarımızı içine alarak haşlamaya bırakalım. Hızlı bir şekilde atalım. Ara sıra da mutlaka karıştıralım. Birbirine yapışma olmasın. Mantıları attıktan sonra tencerenin kapağını kapatalım ve yüksek ateşte mantılar suyun üzerine çıkana kadar haşlamaya bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi mantılar suyun üzerine çıktı. Fazla suyunu süzerek servis tabağına alıyorum. Evet, ikinci tabağı da hazırlıyorum hemen. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirelim ve karıştıralım. Birbirine yapışma olmuyor bu sayede. Kalan yağı da kırmızı toz biber ekleyerek üzerine sos haline getirelim. Bolca yoğurt sarımsaklı sos gezdirelim. Kırmızı toz biberli tereyağı. Kuru nane, kırmızı pul biber. Mantımız yemeğe hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi